Her gün, her dakika, hatta tam şu anda bile hiç düşünmeden yaptığınız bir şey var, nefes almak. Peki bu kadar otomatik, bu kadar temel bir eylemin arkasında ne kadar karmaşık bir mekanizma yattığını hiç düşündünüz mü? Gelin şimdi tek bir nefesin vücudumuzdaki o inanılmaz yolculuğuna çıkalım ve bu süreci bilimsel temelleriyle adım adım birlikte keşfedelim. Yolculuğumuza başlamak için zamanda şöyle bir geriye gitmemiz gerekiyor, hem de epey geriye. Tam 400 milyon yıl öncesine. Yaşamın sudan karaya o dev adımı attığı o kritik eşiğe. İşte tam o dönemde bazı omurgalı canlılar karada hayatta kalabilmek için devrimsel bir adaptasyon geliştirdi, akciğerler. Bu, gezegenimizdeki yaşamın seyrini değiştiren anıtsal bir andı. Peki o milyonlarca yıllık evrimsel sıçramadan bugüne, yani tam şu ana gelelim. Yetişkin bir insan olarak her bir dakikada ortalama 15 kez nefes alıp veriyoruz. Bu da günde 20 binden fazla nefes demek. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Tüm bu hayati eylemi neredeyse hiçbirinin farkına bile varmadan tamamen otomatik olarak yapıyoruz. Peki bu inanılmaz yolculukta rotamız nasıl olacak? Önce nefesin o kadim kökenine ineceğiz. Sonra tek bir nefesin vücudumuzdaki anatomik yolunu takip edeceğiz. Ardından işin fiziğine, yani mekaniğine bakacağız. Oradan mikroskopik düzeydeki o hayati gaz alışverişine ve son olarak da tüm bu sistemi bir orkestra şefi gibi yöneten beynimizdeki otomatik pilota odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. Harika! İlk durağımızla başlıyoruz. Solunum sistemimizin evrimsel kökenleri. Her şey nasıl oldu da tek bir organdan bugünkü güçlü çift akciğere dönüştü? Gelin hep birlikte bakalım. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki atalarımızın akciğerleri aslında tek bir organ olarak evrimleşmiş. Peki ne oldu da 2 tane oldu? Cevap, verimlilikte gizli. 2 akciğere sahip olmak gaz alışverişi için kullanılabilecek yüzey alanını inanılmaz derecede arttırdı. Daha fazla yüzey alanı ne demek? Basitçe daha fazla oksijen demek. İşte bu basit ama devrimsel değişim karadaki yaşamın çok daha aktif ve verimli hale gelmesini sağladı. Evrimsel kökeni anladığımıza göre şimdi bugüne dönelim ve tek bir nefesin vücudumuza girdiği andan itibaren izlediği rotayı, o anatomik yolu adım adım takip edelim. Evet, hava içeri girdi. İlk durak burun ve ağız. Bizim üst solunum yolları dediğimiz bu bölüm aslında bir hazırlık istasyonu gibi. İçeri giren havayı akciğerler için mükemmel hale getiriyor. Isıtıyor, nemlendiriyor ve yabancı partiküllerden temizliyor. Hazırlık tamamlandıktan sonra hava asıl olayın yaşanacağı alt solunum yollarına geçer. Soluk borusu, yani trakea, ters dönmüş bir ağaç gövdesi gibi düşünün. Önce 2 ana dala, yani bronşlara ayrılır. O dallarda giderek incelenen binlerce bronşiyole ve en nihayetinde ağacın yaprakları gibi olan milyonlarca minik hava kesiciğine, yani alveollere ulaşır. Şimdi size ilginç bir şey söyleyeceğim. Aldığımız her nefesin tamamını gaz alışverişi için kullanmıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Nefesle çektiğimiz havanın bir kısmı bu boru hatlarında, yani soluk borusu ve bronşlarda kalıyor ve alveollere hiç ulaşmıyor. İşte bu yaklaşık 150 mililitrelik gaz alışverişine katılmayan havaya anatomik ölü boşluk diyoruz. Yani aslında 500 mililitrelik normal bir nefesin sadece 350 mililitresi işe yarıyor. Havanın izlediği rotayı öğrendik. Peki, onu bu rotada hareket ettiren güç ne? Gelin şimdi işin motor kısmına, yani fiziğine bakalım. Bu hava içeri nasıl çekiliyor, dışarı nasıl itiliyor? Aslında her şey çok temel bir fizik kuralına dayanıyor. Basınç farkı. Şöyle düşünün, göğüs kafesimizin içi dışarıdaki atmosfer basıncına göre her zaman hafif bir vakum altında. Tıpkı vakumlu bir poşetin içindeki yiyeceği sıkıca sarması gibi bu negatif basınçta akciğerlerimizin bir balon gibi sönmesini engelleyerek onları sürekli açık ve gergin tutuyor. Peki, nefes alma anında ne oluyor? Adım adım gidelim. 1. Beyin sinyal gönderiyor. 2. Göğüs kafesimizin altındaki diyafram ve kaburgalarımızın arasındaki kaslar kasılıyor. 3. Bu kasılma göğüs boşluğunu genişletiyor ve içerideki o negatif basıncı daha da düşürüyor. Ve 4. Doğa boşluk sevmez. Dışarıdaki daha yüksek basınçlı hava bu basınç farkını dengelemek için kendiliğinden içeri hücum ediyor. İşte nefes almak bu kadar. Nefes almanın kas gücü gerektiren aktif bir iş olduğunu gördük. Ama nefes vermek, yani ekspirasyon, işte o genellikle tam tersi, pasif bir olay. Kaslar gevşiyor, göğüs kafesi elastik yapısı sayesinde eski haline dönüyor ve içerideki hava yavaşça dışarı itiliyor. Sanki rahat bir oh çekmek gibi. Peki akciğerlerimizin bu inanılmaz potansiyeli ne kadar? Rakamlar gerçekten çarpıcı. Ortalama bir yetişkin erkeğin akciğerleri derin bir nefeste tam kapasitede olduğunda yaklaşık 5800 mililitre, yani neredeyse 6 litre hava tutabilir.
Gözünüze canlandırın, bu 3 tane büyük içecek şişesini dolduracak kadar hava demek. Bu devasa rezerv en zorlu anlarda bile vücudumuzun oksijensiz kalmamasının garantisi. Ama işin şaşırtıcı yanı şu. Bu devasa potansiyelin normalde ne kadar azını kullanıyoruz? Şu an sakince oturduğunuz yerde alıp verdiğiniz her bir nefes, yani soluk hacminiz sadece 500 mililitre, yarım litre. Bu toplam kapasitenin %10'undan bile az. Vücudumuzun enerjiyi ne kadar verimli kullandığının ve acil durumlar için ne kadar büyük bir yedek güç tuttuğunun en güzel kanıtı bu. Ve belki de tüm bu hacimler içinde en kritik olanı rezidüel hacim. Ne kadar güçlü nefes verirseniz verin, ciğerlerinizi asla tamamen boşaltamazsınız. İçeride her zaman yaklaşık 1200 mililitrelik bir hava kalır. Neden mi? Bu hava bir güvenlik yastığı gibi o milyonlarca minik hava keseciğinin tamamen sönüp birbirine yapışmasını engeller. Bu sayede bir sonraki nefesi almak çok daha kolay olur. Tamamdır. Şimdi mikroskobu elimize alıp tüm bu sürecin nihai amacına, yani o hayati gaz alışverişinin gerçekleştiği ana odaklanma zamanı. Bu hayati alışverişin arkasındaki prensip yine fizikten geliyor. Difüzyon. Yani gazlar her zaman kalabalık oldukları yerden tenha oldukları yere doğru doğal olarak akarlar. Ama asıl inanılmaz olan şey bu sürecin hızı. Bir kırmızı kan hücresinin alveollerin yanından geçişi 1 saniyeden az sürerken oksijeni alıp karbondioksiti bırakma işlemi saniyenin sadece 1/4'inde tamamlanıyor. Müthiş bir verimlilik. Oksijen kana geçti. Peki ya sonra? Vücudun geri kalanına nasıl dağılıyor? İşte burada devreye özel bir kargo şirketi giriyor. Hemoglobin. Kana geçen oksijenin neredeyse tamamı, yani %97 gibi ezici bir çoğunluğu kırmızı kan hücrelerindeki bu hemoglobin moleküllerine tutunarak seyahat ediyor. Geriye kalan o ufacık %3'lük kısım ise kanda serbestçe çözülmüş halde taşınıyor. Hemoglobinin ne kadar kritik olduğunu buradan anlayabiliriz. Son durağımıza geldik. Tüm bu kusursuz işleyen sistemin arkasındaki yönetmen kim? Gelin şimdi işin kontrol odasına, beynimizdeki o muhteşem otomatik pilota bakalım. Solunumun komuta merkezinde 3 ana bölüm var diyebiliriz. Beyin sapındaki medulla, sistemin CEO'su gibi, nefes alıp vermemizi sağlayan temel ritmi o oluşturuyor. Hemen üzerindeki pons, bir operasyon müdürü gibi bu ritmi düzenliyor, pürüzsüz hale getiriyor ve son olarak serebral korteks, yani beynimizin bilinçli kısmı var, o da biziz. İstediğimiz zaman devreye girip bir dakika nefesimi tutuyorum veya şimdi daha hızlı nefes alacağım diye biliyoruz. Peki bu otomatik pilot neye göre karar veriyor? İşte burası sizi şaşırtabilir. Çoğumuz nefes alma ihtiyacımızın vücudumuzdaki oksijen düştüğü için geldiğini sanırız ama hayır, asıl tetikleyici faktör kandaki karbondioksit seviyesinin artmasıdır. Beynimizdeki merkezi sensörler oksijen azlığından çok karbondioksit fazlalığına karşı aşırı hassastır. Oksijen seviyesini ölçen sensörler ise daha çok birer acil durum freni gibi çalışır. Gördüğünüz gibi farkında bile olmadan alıp verdiğimiz tek bir nefesin arkasında inanılmaz bir evrim, biyoloji ve fizik yatıyor. Ama tüm bu bilimin ötesinde çok daha derin bir anlam var. Henüz 38 yaşındayken aramızdan ayrılan beyin cerrahı Paul Kalaniti'nin o muhteşem kitabında dediği gibi her nefes yaşamın kendisidir. Bu kadar basit, bu kadar temel ve bu kadar güçlü. Umarım bu yolculuk o her saniye alıp verdiğimiz soluğun ne kadar mucizevi olduğunu size bir kez daha hatırlatmıştır.